Bundan yaklaşık olarak 2 hafta önce falan Twitter'da bir tane karşıma tweet düştü. Bu tweet'e şey yazıyordu. 3D kullanmak scam'dir ya da o minimalde, yani ne demek bu? 3D kullanan kişiler hile yaptığını düşünüyor çizer arkadaş. Bu böyle mi, yoksa 3D kullanmak hile yapmak değil mi? Bunu biraz anlatmaya çalışacağım dilim döndüğünce. Öncelikle her fikre de saygım var. 3D kullanıyorsanız da var, kullanmıyorsanız da saygım var. Kullananlara scam diyorsanız buna saygım yok. Bence 3D kullanmak scam değil. Scam bence daha farklı anlatılması lazım. Bir tane model kullanıyorsan 3D olarak ve bunu kendin yapmadıysan, bu modeli başkası yaptıysa ve bu modelin üstüne çizip proje ya da bir ürün çıkarttıysan ve bundan sen para kazanmaya başladıysan ya da bunu kendi projen olarak sunmaya başladıysan ve bunu yapan modelin bundan haberi ya da rızası yoksa 3D kullanmak burada scam olur. Ama sadece çizim bazlı düşündüğümüz zaman her 3D'yi alıp kullanabilirsin. Ben buna scam demem abi. Ben de birçok rızası olunmayan 3D modelleri perspektife ayarlayıp yerleştirip koyup çizip deneyimlediğim oldu. Bunu yaptım. Bunu herkes bence yapabilir. Ama bundan ben herhangi bir gelir ya da herhangi bir o modeli kullanacak bir şey yapmadım. Bir gelir elde etme olabilir. Ya da rızası yoksa bile bunun kimin yaptığını söylememezlikten gelmedim. Bunu yani bir 3D'yi kullanıyorsam ve o kişinin rızasının olup olmadığını bilmiyorsam onu hiçbir zaman ben yaptım ya da işte bu 3D'yi gizledim ve karşınızda işte benim projem falan tarzında çıkmam. Bu scam olur. Ama eğer ki haberi varsa 3D'yi yapan kişinin ve ben bunu kullanıp üstüne çizimler yaptıysam ben buna scam demem. Gayet normal. Çizim açısından şu şekilde olur bence. Mesela alırsın bir tane 3D model. Clip Studio Paint'in kendi 3D model asset kısmı var. Oradan ben çoğu zaman asetleri oradan alıyorum. Direkt downloadable olanların hepsini direkt mangalarınızda kullanabiliyorsunuz. Bu bence büyük bir avantaj. Birçok background falan oradan aldığım oluyor. Ve direkt üstüne çiziyorum. Ve sonrasında üstüne eklemeler yapıyorum kendim. Mesela bir taş kırılması, bir animasyon, bir oraya bir doku eklemek istediğim zaman onu kendim çiziyorum. Bu da bir nevi uğraş istiyor. 3D'yi kullanıp onu bir açıya yerleştirmek de uğraş istiyor. Bu durumda da mesela çizim açısından da 3D'yi kullanmak bence %100 scam yerine ya da çok basitleştiriyor işleri demek yerine bir kısmını basitleştirse de yine bir kısmı çiziminizde yatıyor. Çiziminizi ne kadar geliştirdiğinizde yatıyor. Mesela size bir tane örnekle geleyim. Karşınızdaki bu resmin sizce yüzde kaçı 3D'dir? Çok bitmiş bir panel değil. Farkındayım. Çok bitmiş bir manga sayfası değil ama mesela yüzde kaçı sizce 3D model kullanılmıştır? Bir tahmin ettikten sonra söyleyeyim ki sadece kafalar 3D model. 3D model halinde göstereyim bu şekilde. Sadece kafalarını 3D kullandım. Body, anatomi, işte kılıçların, mimikler, yüz ifadeleri falan hepsi benim kendi çizimim. Mesela ben buna direkt hile yapmış mı oldum? Scamlemiş mi oldum? Hayır, yapmadım öyle bir şey. Buna kimse gelip de sen çizmedin diyemez. Bunu ben çizdim. Ben yerleştirdim. Ya da başka bir manga sayfası getireyim. Önceden çizdim. Mesela bu sayfada sizce ne kadarı 3D'dir? Ya bunun da hiç bir 3D kısmı yok. Bunda da hiç 3D kullanılmadı. Bunda tamamen elimle çizdim mesela. 3D artık bir sektör standardı haline geliyor. Ne konuda? Background konusunda. Bunu zaten biraz önce değinmiştim ama benim duyduğum, bildiğim, direkt isim veremeyeceğim şu an çünkü kaynak araştırmak için uğraşmak istemiyorum ama kesinlikle bildiğim Unreal Engine ve yine Unreal Engine'in üst firması olan Epic Games'in iki tane uygulaması var. Direkt 3D'leri background olarak yerleştirip üstüne kar yağdırıp işte bilmem ne yaptırıp inanılmaz açılarda, inanılmaz efektli bir şekilde çekebiliyorsunuz. Hatta Clip Studio Paint'te 3D modelleri importladığınız zaman projenize, manga sayfanıza mesela o modeli direkt manga sketch haline getirebiliyor. Mesela bunlar da inanılmaz işleri kolaylaştırıyor ve sektör standartı olmaya başlıyor. Sektör standartı ne demek? Yani bunu insanların artık kullanmayı profesyonel bir şekilde geliştirdiğini gösteriyor. Birçok mangakada bu konuda yardım aldığını internette okuyabilirsiniz. En basitinden gidin Chrome'a yazın. Mangakalar 3D model işte Unreal Engine arka plan falan kullanıyor mu diye karşınıza birçok sonuç emin olun çıkacaktır. Hatta yeni
böyle mangaların yayınlandığı manga platformlarına giderseniz Webtoon yayınlanan falan oralarda çok fazla pozların, anatomilerin, Pozmaniacs, işte Clip Studio Paint, Unreal Engine gibi backgroundlarda ya da pozlarda, anatomilerde alındığını görebilirsiniz. Ama bunların hiçbiri sikem gibi durmuyor. Çünkü gayet üstlerine profesyonel bir şekilde çizim yapılmış olduğu için kimse onlara laf etmiyor. Orada da bir emek var ama bir kısmını 3D yaptı diye hepsine bir sikem demiyoruz. Ve ben mesela 3D ile alakalı bir video paylaştığım zaman eskiden şöyle bir yorum almıştım. Ya bunun tamamını 3D'ye yaptırdın falan tarzı bir yorum gelmişti. Orada da altında da birçok insan işte base görevi gördü, referans görevi gördü falan diyorlardı. Orada aslında o yorumu atan kişinin, yani negatif yorumu atan kişinin fikri şuydu. Ben pozu direkt 3D'ye Clip Studio Paint'teki pozu aldırdım, pozu verdim ve kendim oraya kılıç çizmek yerine kılıcı da 3D almıştım. Ve bu 3D aldığım modellerin rızası olduğundan eminim. %100 şu an resmi bulamam ama hani derdimi anlatmaya çalışıyorum. Sonra üstüne giydirdim. Ama bayağı değiştirdim aslında. Yani sadece poz, anatomi, arka plan ve kılıç 3D olarak kaldı. Ama saç, mimik, işte karakterin ağırlığı, sertliği, duruşu falan komple değiştirmiştim. Ama sikem dedi yine de. Yani sikem demedi de yani bu kadar fazla 3D kullanılmasına karşı olduğunu belirtti. İşin açığı ben böyle düşünmüyorum. İsteyen istediği kadar 3D model kullanabilir. Yani projenin ne kadar 3D olduğu önemli değil. Sonuçta arkadaşlar bir projeyi ne kadar 3D yaparsanız yapın. Çizim yapmadıysanız, öncesinde pratiğiniz, alıştırmanız yoksa sıfırdan model kullanmak sizi çok üst noktalara getirmeyecek. Çünkü mimik ayrı bir doku, göz ayrı bir şey, saç ayrı bir yapısı var. 3D dediğin sabit duran pozlar ya da sabit duran nesneler. Sabit duran bir şeyi canlılık katman lazım ki mangan yaşanıyor olarak görünsün. Yani bir karakter elini yumruk attığı zaman o yumruğuna efekti vermen lazım. İşte arkasına doğru belki bir rüzgar efekti. Eline doğru işte tracing yapmalar. İşte gözlerinin üstüne siyah perdeler inmesi falan filan. Bunları yapmanız lazım ki bir nevi manganızın yaşadığını, sizin çizdiğinizi hissettirin. Direkt birebir 3D modelin üstüne bir şeyler eklemeye başladığınız zaman bu canlılığı kazanmaya başlıyorsunuz ve bunları eklemeniz de aslında bir nevi çiziminizle oluyor. Çizim yeteneğinizle, çizim pratiğinizle, çizim yaptığınız süre, işte geçmişiniz, öncesinde çizdiğiniz şeylerle birebir bağlantılı bir şekilde gidiyor. Bayağı tekte konuştum her şeyi. Ya benim diyeceklerim bu kadar. Biraz dağınık anlattım ama derdimi anlattığımı düşünüyorum abi. 3D kullanıyorsanız kullanın. Sıkıntı yok. Ben kimseye sikem demem. Bu Twitter'da bayağı birbirlerini sövüyorlar işte. Buraya 3D kullandığınız resimleri atın. İşte dalga geçelim buraya da. İşte gerçekten emek verdiğiniz, hiç 3D kullanmadığınız işte fotoğrafları, çizimleri atın. Onları yüceltelim falan. Gerek yok. Gerçekten anlaşılmaz bu arada. Eğer iki tarafında çizimi iyi ise 3D ve 3D olmayanın arasında bir şey fark etmezsiniz bu arada. Onu da diyeyim yani. Çünkü üstüne çok şey bindiriyorsunuz. Ben manga için konuşuyorum bu arada. Başka alanlarda belki çok belli oluyor olabilir. Posterlerde falan. Oraları bilemeyeceğim artık. 10 dakika konuşmuşuz. Şu zamana kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Konuştuğum kısımlarda kaynak bulabilirsem açıklamalara eklerim. Bunlar daha çok benim bu zamana kadar duyduğum, işittiğim ve birleştirdiğim şeyler. Kendi yaşantımdan da örnek verdim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya abone olup like atmayı unutmazsanız iyi olur. Sonraki video için hoşçakalın.